Arkadaşlar iyi akşamlar. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ile beraberiz. Tercüme de her zamanki gibi Sinan Bey bizlere eşlik edecek. Sorularla hemen başlayalım. Buyurun. Mikrofonu alabilirsiniz. Oğuzhan Memiş Anadolu Ajansı. Bir birlik beraberlik var ama takım son hafta turuna yükseldi. Bir sonraki maçta da Nottingham Forest ya da Victoria Pilsen. Bir maç değerlendirmesi alıp rakipler hakkında da ne düşünüyorsun? Merak ediyoruz. So, coach, the game ended in a draw. The team managed to qualify to the next round. In the next round, possible opponents are Nottingham Forest and Victoria Pilsen. First, can you assess the game? And second, what is your opinion about the possible opponents? Yeah, the game was not a good game. We played very slow. We lost too many balls. We faced an opponent that normally wanted to wait. So you saw at the beginning, we controlled the game. We controlled the ball. We created some chances and could not score. I think that this kind of games, when you dominate that much in the first 20-25 minutes, you must kill the game. You must score 2-3 goals and then it's over. And then we started, after this period, we started to be a little bit unfresh, let's say, not fresh, sharp enough. Also in the passing, we lost easy balls that normally there is absolutely no need to invite the opponent to counter. So already in the first half, we gave the ball too easily away. They created some counter attacks, and this was the same story in the second half. So no sharpness in the passing, and at the end, the 1-1. I think it's okay. You know, they deserved to score the goal. But now I'm really happy that the group stage is over. Was a really tough one, to be honest. We faced good opponents. We faced also some problems. We had a short list, a short availability of amount of the players. So now we have the opportunity to change. I don't know. I think three positions, 2-3 positions, and this will be needed because in some games we traveled without number 6. In some games we had no strikers. In some games we were short on fullback positions. So now we can have a breath. We can refresh the list, and and that's it. And possible opponents, I think Victoria Pilsen we played already. It was not easy there, but I think we can beat every team. You know, if we are completed, if we are full, if we are especially at home, I think we can. We don't need to hide from anybody. And also Nottingham Forest, of course, Premier League teams are tough because you play twice against, let's say, physical teams. So it would cost a lot of power, but we will be ready for anybody, you know. So in this group, you see, if you get place number 9, you face strong opponents. If you are 24th, you can face strong opponents. So at the end, important is that we are qualified for the next stage. İyi bir maç değildi bizler için. Çok yavaş oynadık, çok fazla top kaybı yaptık. Aslında rakibimiz maça başlarken bizi geride bekleme isteğiyle başlamıştı maça. Aslında oyunu kontrolde ettik. Topa hakim olduk, pozisyonlar ürettik fakat girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda oyunu bu kadar domine ettiğiniz yaklaşık ilk 20-25 dakikada zaten oyunu bitirmeniz gerekiyor. 2 veya 3'ü bulup ondan sonra oyunu bitirmeniz gerekiyor. Sonrasında aslında o saha içerisinde istediğimiz tazelikte olamadık. Kolay top kayıpları yaptık ve rakibi kontratak yapmaya davet ettik. İlk yarıda bu tarz çok fazla top kaybı yaptık ve rakibe kontra atak yapma imkanı sağladık. İkinci yarıda da aynı şeyler olmaya devam etti. Atmış olduğumuz paslar çok net ve keskin değildi ve günün sonunda da maç 1-1 bitti ki aslında bütün bu saydıklarımı düşününce normal buluyorum sonucu. Rakibimizin de golü atmayı hak ettiğini düşünüyorum. Grup aşaması bittiği için mutluyum çünkü bizler için zordu. Çünkü hem iyi rakiplere karşı oynadık hem de pek çok problem yaşadık bu süreçte. Kısıtlı bir listemiz vardı.
Şimdi listeyi değiştirme imkanımız var. Yanılmıyorsam 2-3 değişiklik yapabileceğiz listede ki bu ihtiyacımız olan bir şeydi. Bazı maçlar vardı 6 numaramız yoktu. Bazı maçlar vardı forvetimiz yoktu. Ya da bek pozisyonunda eksik olduğumuz maçlar vardı. Şimdi bir nefes alma fırsatı olacak. Bizler için listeyi yenileme fırsatımız olacak. İmkan olan rakiplerimiz değerlendirmem gerekirse Pilsen'e karşı zaten oynadık. Onlara karşı oynadığımız maç kolay değildi bizler için ama bizler herkesi yenebiliriz. Özellikle tam kadro olduğumuz zaman herkesi yenebilecek güçteyiz. Ve evimizde oynadığımızda da herkesi yenebilecek bir takımız. Zaten hiçbir şeyden saklanmamıza gerek yok. Evet, Nottingham Forest bir Premier Lig takımı ve Premier Lig takımlarına karşı oynamak zordur. Özellikle onlara karşı 2 maç oynayacağınız zaman fiziksel olarak tabii ki yıpratıcı, yorucu maçlar olabiliyor. Çok fazla efor sarf etmeniz gerekiyor ama biz kim çıkarsa çıksın bu duruma hazırız. Zaten 9. da bitirseniz, 24. de bitirseniz zorlu rakiplerle karşılaşabiliyorsunuz. Bizler için önemli olan bir sonraki tura geçmekti. Good evening and congratulations first of all. Let me ask you if there was something that surprised you about FCSB tonight. No, no surprise. We watched, I think 6-7 games of the opponent. They came exactly how we planned, how we trained. So no surprise. Good stadium, very nice, good people. So big compliments for the circumstances. Yeah. Soru şu şekilde: rakiple ilgili sizi şaşırtan bir şey var mıydı hocamızın? Cevabı da şu şekilde: hayır, herhangi bir şaşırtan bir şey olmadı. Zaten yaklaşık 6-7 maçlarını izledik ve tamamen planladığımız ve tamamen çalıştığımız gibi geldi rakibimizde. Bizim için sürpriz olan bir durum yoktu. Güzel bir stadyumda, güzel taraftarlar önünde oynandı. Dolayısıyla maçın koşullarına baktığımız zaman tebrik ediyorum rakibi. Good evening, Andrei Stroie, DG Sport. What happened at halftime in the locker room between the two teams? Did you see the moment, and also did you see what started the whole moment? No, I didn't, because I was already in my room, in my, let's say, office with the analysts to watch some situations of the first half, as we are usually doing. Then I just heard some rumors. I went, I took my team to the changing room, but honestly, I don't know yet. But important is that nothing happened. You know, everybody was calm. Second half was no stress on the pitch. You know, so but on detail I don't know. Yeah. Soru şu şekilde: devre arasında soyunma odalarının orada iki takım arasında ne oldu? Siz o anı gördünüz mü ve neyin başlattığını gördünüz mü? Hocamızın cevabı şu şekilde: hayır, ne olduğunu tam olarak görmedim çünkü ben o sırada odamdaydım, ofisimdeydim. Analizcilerle birkaç pozisyonu inceliyorduk ki zaten devre arasında genelde yaptığımız bir şey bu. Daha sonrasında sesler duydum ve oraya gidip takımımı içeriye soktum. Henüz bilmiyorum detaylı olarak ne olduğunu ama önemli olan şu ki herkes sakin, o anda hiçbir sıkıntı olmadı. İkinci yarıda da herhangi bir stres olmadı saha içerisinde. Dolayısıyla bunları söyleyebilirim. Detay bilmiyorum olayla ilgili. You told us nothing surprised you, but there were I don't know 6 or 7 counterattacks of FCSB. The transitions went very well for FCSB and very bad for you. All the defense was open with those quick combinations. On the left side, on the right side, with the centers and with crosses, it's for us. It was like your players were really surprised. Yeah, you know, we are one Fenerbahçe with a holding six, with Edson Alvarez on the pitch. And we are a second Fenerbahçe without him. You know, we are one Fenerbahçe with Milan Skriniar, and we are one Fenerbahçe without Milan Skriniar.
So there are some elements that are really important for us. The holding six is very important because also at the beginning here of my time with Fenerbahçe, we missed the holding six. Eddie was also injured. I think that now we played some, 17 games without him. And yes, we miss him. It's clear that in the center we suffer if there is no holding six. But I think that Freddy and Izo, they have other characteristics. They are doing well. But also those guys, they can't help if we lose the ball that easy, as I told you at the beginning. So in the build-up, we lost so many balls, and we started. I think minute 25 was the first one. Out of nothing, we gave the ball away, and then of course the opponent, they smell it. They say, "Oh, today something is possible." It's completely normal, but I think this was nothing that surprised us from side of the opponent. We lost too many balls. This is the topic. How did you see Fenerbahçe tonight? Excuse me? How did you see Fenerbahçe tonight? The opposition team. How did Opposition you see team? Yeah, is a team that always fights. I mean, I told you yesterday in the press conference, we saw the game Feyenoord. I think Feyenoord was leading 3-1, and at the end they lose 4-3, if I'm not wrong. So you see, it's a team with a certain spirit. Also the fans, they came back after the 1-1. Good atmosphere, really good atmosphere. So, yeah, as I told you yesterday, they never give up. İlk soru şu şekilde: rakipte bizi şaşırtan bir şey olmadı dediniz ama bugün özellikle geçiş anlarında rakibin yapmış olduğu 6-7 tane kontra atak vardı ki bu rakip için iyi ama sizler için kötü bir durumdu. Gerek sağ kanatta gerek sol kanatta zaman zaman merkezden çok çabuk kombinasyonlarla ortalar yaptılar. Oyuncularınıza baktığımız zaman birazcık şaşırtıcı bir durum gibiydi. Hocamızın cevabı şu şekilde: kesici 6 numara Edson olduğu zaman Fenerbahçe farklı, olmadığı zaman farklı. Milan Skriniar olduğu zaman farklı, olmadığı zaman farklı. Bunlar önemli elementler. Kesici 6 numara çok önemli ki ben buraya ilk geldiğim zaman da bir kesici 6 numara eksikliğini hissediyorduk. Çünkü Eddie sakattı. Onsuz şimdiye kadar 17 maçımız oldu. Evet, onun eksikliğini hissediyoruz. Kesici bir 6 numara olmadığı zaman bunun sıkıntısını yaşayabiliyoruz. Çünkü İsmail'e baktığımız zaman oyuncu özellikleri olarak farklı özelliklere sahip bir oyuncu. İkisi de tabii ki iyi futbolcular. Ama ikisi de ne kadar iyi olursa olsun takım bu kadar kolay top kaybı yaparsa tabii ki o pozisyonda oynayan oyuncunun işi kolay olmuyor. Oyun kurulumunda çok fazla top kaybettik. Yanılmıyorsam ilk kez maçın 25. dakikasında hiçbir şey yokken topu rakibe verdik ki bunu yaptığınız zaman rakipler de zaten hissediyorlar. Onun kokusunu alıyorlar. Evet, bugün bir şeyler mümkün olabilir diye düşünüyorlar. Ama bugün rakipten kaynaklı bizi şaşırtan bir şey yoktu. Belirtmiş olduğunuz şey bizim çok fazla top kaybı yapmamızdan dolayıydı. İkinci soru şu şekilde: rakibi nasıl buldunuz? Hocamızın cevabı şu şekilde: savaşan bir takım. Zaten dün de belirtmiştim. Feyenoord maçından örnek vermiştim. Yanılmıyorsam 3-1 gerideyken Stau takımı, Feyenoord takımı 3-1 öndeyken 4-3 kaybetti. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki ruhu olan bir takım, savaşçı bir takım. Taraftarlar da aynı şekilde. Bugün 1-1'den sonra maçın içine geri döndü taraftarlar. Güzel bir atmosfer vardı. Dün de belirtmiş olduğum gibi pes etmeyen bir takım. In the history of Fenerbahçe, we have 3 players from Romania which played in your team. Ilie Datcu, Viorel Moldovan and Sabin Ilie. Is possible in the future to see another player from Romania to play in your team? Do you like any player from Romania? Not exactly from FCSB, maybe from other team from Romania. Of course it's possible. Of course it's possible because you have good footballers, and everybody is searching and looking for good footballers. I had the pleasure to play with the Belgian national team against Romania during the Euros in Cologne, and I just can tell you that you have a lot of good players. Dragoš, for instance, is playing in Turkey.
first half of the season in Eyüpspor. We played against him. Just to mention one name, so you have so many quality players. It was not easy to beat you in the Euros. Soru şu şekilde: Fenerbahçe tarihinde 3 tane Romen futbolcu oldu daha önce: Datku, Moldovan ve Sabinilye. İleride tekrardan Rumen bir futbolcu görmek mümkün olur mu Fenerbahçe'de? Beğendiğiniz bir oyuncu var mı? Sadece Stau takımından değil, başka bir takımdan da olabilir. Hocamızın cevabı şu şekilde: tabii ki bu mümkün olabilir. Çünkü iyi futbolcular var Romanya'da. Tabii ki her teknik direktör de takımında iyi futbolcular ister. Ben de Avrupa Şampiyonası'nda Belçika milli takımıyla Romanya'ya karşı oynama zevkini yaşamıştım Köln'de oynanan maçta ve şunu söyleyebilirim ki çok fazla iyi oyuncusu var Romanya'nın. Draguş bunlardan bir tane verebileceğim örnek. Türkiye'de oynayan bir Rumen oyuncu. Ligin ilk yarısında Eyüpspor'da oynuyordu. Bu ismi verebilirim örnek olarak ama pek çok kaliteli futbolcu var. Aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda da kolay değildi Romanya'yı yenmek. Teşekkürler. Thank you so much. Have a nice evening. Teknik direktörümüz Domenico Tedesco'nun basın toplantısını canlı olarak